Süleyman Hakim Ata, Harizm'de doğdu. Asıl adı Süleyman'dır. Daha sonra yerleştiği yer dolayısıyla Bakır nisbesini aldı. Hayatı hakkındaki bilgiler, yazarı bilinmeyen Hakim Ata Kitabı adlı menakıbnameye dayanmaktadır. Bu esere göre derse giderken arkadaşları gibi Kur'an-ı Kerim'i boynuna asmayıp başının üstünde taşıması Ahmed Yesevi'nin dikkatini çekmiş, ailesi ve hocasının iznini alarak onunla ilgilenmeye başlamıştır. Ahmed Yesevi bir gün müridlerini tekkeye odun getirmek için ormana gönderir. Hava yağmurlu olduğundan müridlerin getirdiği odunlar yanmaz, sadece elbiselerini çıkarıp odunlara örten Hakim Ata'nın taşıdığı odunlar tutuşur. Ahmed Yesevi bu davranışından dolayı genç müridine Hakim adını vermiştir. Rivayete göre Hakim Ata'nın hikmetler söylemeye başlaması bu olaydan sonradır. Bir müddet sonra şeyhinden icazetname alan Hakim Ata irşad için Türkistan'ın güneyine doğru devesiyle yola çıkar. Bineva beldesine ulaşınca deve yürüyemez olur. Bütün gayretlere rağmen tek adım bile atmayan deve sadece bağırmaktadır. Bundan dolayı daha sonra bu beldeye, Bakırgan, Bağıran, adının verildiği rivayet edilir. Çobanlar, Burahan'a ait hayvanların otla olan bu yöreden Hakim Ata'yı çıkaramayınca durumu Burahan'a bildirirler. Ancak Burahan, Hakim Ata'nın Ahmed Yesevi'nin müridi olduğunu öğrenince tavır değiştirir. Anber adlı kızını ona nikahladığı gibi kendisi de müridi olur. Hakim Ata irşad hizmetlerine devam ettiği Bakırgan'da vefat etmiş, Akkurgan'a defnedilmiştir. Bugünkü Komgrat şehrinin yakınlarında bulunan kabri meşhur ziyaret yerlerinden biridir. Hakim Ata'nın Muhammed Hoca, Asgar Hoca ve Hubbi Hoca adlı üç oğlu olmuştur. Süleyman Hakim Ata'nın edebi kişiliği. Bir takım şüpheleri taşımakla birlikte Süleyman Hakim Ata'ya ait olduğu ifade edilen Bakırgan kitabı, Ahir Zaman kitabı ve Bibi, Meryem kitabı olmak üzere 3 eseri vardır. Fuat Köprülü, bu eserlerin müstakilen Bakırgani'ye ait olmadığını, değişik zamanlarda yazılmış, halk arasında rağbet bulan Sufyane şiirler ve ilahiler mecmuası olduklarını ifade eder. Ancak bu eserler birer mecmua ise hangilerinin Bakırgani'ye ve hangilerinin de diğer Yesevi tarikatı mensubu şairlere ait olduklarını tespit etmek güçtür. Süleyman Bakırgani'nin şiirlerinde hakim olan üslub Yesevi'nin, divan-ı hikmet üslubudur. Fuat Köprülü, bu üslub benzerliğini bir ayniyet gibi görür ve Yesevi tarikatının adabı olarak yorumlar. Bakırgani'de tıpkı Şeyh Hoca Ahmed Yesevi gibi sade bir dille şiirler yazmış ve bu şiirlerde derin tasavvufi manalar ifade etmek yerine, daha zahidane bir şekilde Allah, Peygamber ve Veliyullah'a duyduğu sevgi, vecd ve muhabbetten söz etmiştir. Ayrıca, cennetin nimetlerinden ve hoşluğundan, cehennemin korkunç azaplarından bahsetmektedir. Şeyh Ahmed Yesevi'ye beslediği muhabbet ve bağlılık, şiirlerinde önemli bir yer tutar. Ayrıca Hızır aleyhisselama da oldukça ehemmiyetli bir yer ayırmıştır. Süleyman Hakim Ata'nın eserleri. Hakim Ata'ya ait eserlerin eski nüshaları bugüne ulaşmamıştır. Yazılı edebiyatın olduğu kadar sözlü edebiyatında ortak malı olan bu eserlerin çok defa değişik yerlerde kültür seviyesi farklı kişilerce istinsah edilmesi nüsha farklarını çoğaltmıştır. 1. Bakırgan kitabı, Ahmed Yesevi'nin divan-ı hikmeti gibi çeşitli zamanlarda yaşamış değişik şairlere ait Sufyane şiirler ve ilahiler mecmuasıdır. Eser, Hakim Ata'dan başka 14 şaire ait 124 manzume ve 8 manzum hikayeyi ihtiva eder. Eserin üslub ve muhtevası da büyük ölçüde Ahmed Yesevi'nin divan-ı hikmetinin tesiri altındadır. Ayrıca divan-ı hikmette yer alan Miraciye gibi bazı manzumelerin Hakim Ata'ya ait olduğu bilinmektedir. 2. Ahir Zaman kitabı, kıyamet alametlerinden bahseden bu küçük eserde Hazreti Peygamber'in ümmetinin günahlarını affettirmek için yalvarıp yakarması canlı bir şekilde tasvir edilmiştir. Eserde gelecekte vuku bulacak bazı olayların kesin tarihlerinin verilmesi, bu bilgileri kabul edenlerle hurafe nazarıyla bakan alimler arasında 19. yüzyılda şiddetli tartışmaların meydana gelmesine sebep olmuştur. 3. Hazreti Meryem kitabı, Hazreti Meryem'in vefatını destan üslubuyla anlatan 8 sayfalık eserin en mühim özelliği cehri zikir yapan tarikat mensuplarınca koro halinde okunmasıdır. Süleyman Hakim Ata'nın eserinden. Seherde uyanıp durma hakkı zikret. Ölümü düşün gönlünü uyar hakkı zikret. Karanlık mezarının namazla çıranı yak. Gönül çırağını namazla nurlandır hakka bak. Uykunu haram et uzun gecelerde. Malından zekat ver bu dünyada. Kıyamette verecek sana hak orada. Oğul kızın ilim öğrensinler üstada. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.